Budio uygulaması yayıncılık dünyasında neleri değiştiriyor? Budio uygulamasında hangi ünlü yazarların NFT'leri çıkacak? Budio'nun kripto varlığı Body ne zaman alım satıma açılıyor? Budio CEO'su Mehmet Arslan Tunalı, Budio ile ilgili tüm yenilikleri Dinçer Karaca'ya anlatıyor. Silikon Vadisi tüm hızla devam ediyor arkadaşlar. Bu haftaki ikinci konuğum Mehmet Arslan Tunalı, Budio App CEO'su bizlerle beraber. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Güzel bir başlangıç yapmıştık daha önceki görüşmede, konuşmamızda, ziyaretinizde, konukluğunuzda. Blockchain ile tabanlı yayıncılık sektörüne özel ve üstünde bir app olan bir blockchain yapısından bahsetmiştiniz. Bence hemen böyle hızlıca ondan tekrarlamak adına şöyle kısaca bir anlatırsanız sevinirim. Arkasından gelinen noktalardan biraz bahsedeceğiz. Tabii aslında Budio Blockchain dediğimiz şey yayıncılık ekosisteminin, global yayıncılık ekosisteminin bir blok zincir üzerine geçişini kapsayan bir süreci temsil ediyor. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında dağıtım kanallarındaki yayıncıların global ölçekte ödediği %60'a varan komisyon oranları, 300 güne varan ödeme takvimlerini sorunların üstesinden kaldırıp tamamen blok zincir üzerinde 1 dakikada ödeme, sıfır komisyon gibi. 1 dakika ödeme dediniz, yazarın 1 dakikada ödemeyi almasından Yazarın ve yayın evinin, hatta çevirmenin, editörün paydaşı olduğu bir ekosistem düşüyoruz. Dolayısıyla blok zincir dediğiniz şey açık bir defter. Doğru. Bu defterde yayıncılık ekosistemi neden 1 dakika, 300 gün beklesin de 1 dakikada telif ücretini almasın? Yazar satıldığı anda basılı kitabı neden telifini hemen almasın? Yayın evi neden 300 gün beklesin gibi temel yayıncılık sorunlarını ortadan kaldıracak bir blok zincir çözümü aslında Budio ve Body dediğimiz şey. Budio aslında bir app. Değil Evet. mi? Budio bildiğiniz işte hem dinleyebildiğiniz yayınları hem de okuyabildiğiniz, aynı zamanda normal satışta olan bir app. Onun üzerine geliştirilmiş bir sistem, blockchain sistemi aslında. Evet, tamamıyla birbiriyle iletişim halinde olan bir blok zincirle konuşan bir yapı. Budio'da bir aylık premium paketimiz var. Bir ücret karşılığı 2500'e yakın kitabı tamamen erişebildiğiniz. Budio aynı zamanda Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl, önümüzdeki ay düzenlenecek, ay sonunda düzenlenecek, Ekim 3. hafta düzenlenecek fuarla beraber NFB Marketplace'e dönüyor. Aslında Budio blok zincir dediğimiz şey NFB'lerden oluşuyor. NFB dediğimiz şeyi de açarsak tekrar hatırlatmak için non-fungible books dediğimiz benzersiz kitapları temsil ediyor. Siz NFT sistemini Books'a evirip teknolojik altyapı olarak NFB yaptınız. Bunu ilk dünyada siz mi? Ben duymadım çünkü daha önce. Şu anda evet dünyada yapan ve isim hakkında NFB'nin sahip olan kuruluş Budio. Ve Body. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu, artık anlaştığımız yazarları da söyleme ihtiyacı hissediyorum. Metin Üstündağ'ın yeni kitabını tamamen NFB formatında yayına vereceğiz. NFB üzerinde bildiğiniz gibi istediğiniz adette basabiliyorsunuz kitabı. Bölüm bölüm satın alınabilecek kitaplar ve satın alan okurlar bunu sonradan tekrar istedikleri fiyatla satabilecekler. Yani aslında ikinci el kitabı tekrardan pazara çıkartmak gibi bunu dijital halde yapıyorsunuz aslında. Ve bunu NFT, yani NFB olarak tabii doğal olarak benzersiz bir hale çevirip yani telifini alıp o telifi daha sonra başkasına devredebiliyorsunuz. Tam anlamıyla bu ama burada yenilikler açısından baktığımızda sahafa düşen bir kitaptan yayın evi, yazar, çevirmen, hiçbir şey kazanmıyor. Yayıncılık ekosisteminin paydaşları dünyada hiçbir şey kazanmıyor. NFB dediğimiz şeyde ise lifetime yazar o kitaptan, o içerikten telif kazanmaya devam ediyor. Her el değiştirdiğinde kazanmaya devam edecek. Dolayısıyla biz var olan bir kitap ekosistemini yıkmaya değil, yeni gelirler yaratmaya, alternatif gelirler yaratmaya. Ve yeni bir sistem oluşturmaya Yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz ve NFB dediğimiz şeyde özellikle üzerinde durduğumuz içerikler ya baskısı tükenmiş eserler ya da sadece bizim için özel yazılmış eserler olacak. Burada da ikinci anlaşma yaptığımız Serkan Altun'u yine. Serkan Altun'un yeni kitabını da NFB olarak duyuracağız. Revat Aslan,
Yine anlaştığımız yazarlardan, çizerlerden bir tanesi. Genç nesli, özellikle NFT ve dijital varlık alımı yapan genç okuru hedefliyoruz burada. Diğer taraftan da ölümsüz yazarımız Rıfat Ilgaz'ın 100 adetlik bir NFB koleksiyonunu. Hababam sınıfı içinde mi? Hababam sınıfı, şimdilik o tarafına çok Girmeyelim girmeyeyim ama şu müjdeyi verebilirim. Yani NFB koleksiyonunu çıkartırken Rıfat Ilgaz koleksiyonunu gün yüzüne çıkmamış 3 tane hikayesi çıktı. Hiçbir dergide basılmamış, Çok hiçbir enteresan. kitapta yer almamış 3 tane kısa öyküyü Buna da NFB olarak çıkacak. NFB olarak çıkacak. NFT olarak çıkacak diyoruz. Bu anladığım kadarıyla Frankfurt'taki fuarda tanıtımı olacak. NFT market demiyoruz. NFB market pazar yerinde sunulacak bu diyonun ve oradan da kişiler gelip bu satın alımları gerçekleştirecek. Dijital olarak indirip bunları okuyabilecekler. Dijital arşiv sürecine girebilirler, koleksiyon biriktirebilirler ya da o kitabı kiraya verip o kitap içerik üzerinden Kiraya vermek de mi var? gelir yaratabilirler. Yepyeni bir ekosistem dediğimiz şey aslında konuştukça ortaya çıkıyor. Çok yeni sürprizlerimiz de olacak ama Budio blok zincir ve Body aslında yayıncılık sektörünün temel sorunlarını ortadan kaldırmaya odaklı bir yapı. Peki Body şu anda piyasada mı? Body hala ön satış sürecinde. Onun da vesileyle müjdesini vermek isterim. Frankfurt Kitap Fuarı ile beraber order book dediğimiz alım satım işlemleri Başlıyor. artık başlıyor. Yine yepyeni bir haber. Aslında global açılımımızı 2023 Frankfurt Kitabı Fuarı'nda, yani bir sene sonra yapmayı planlarken bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'na katılım kararı aldık. Frankfurt'ta dünya yayıncılarına NFB nedir anlatmaya gidiyoruz. Harika, Bu yüzden süper. çok heyecanlıyız. Ne güzel, süper. Çok teşekkür ederim. Çok harika haberler bunlar. Ben teşekkür ederim. Umarım bir sonraki seferde artık başka adımların, uluslararası bacaklarını tekrar da konuşalım. Yurt dışında ne yaptığımızı konuşuruz inşallah. İnşallah. Peki, evet efendim, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor.